Hayat dolambaçlı yollar, zirveler, vadiler, tırmanılacak dağlar ve keşfedilecek okyanuslar yolculuğudur. İyi zamanlar ve kötü zamanlar yaşarız. Ya da mutlu anlar ve hüzünlü anlar. Ama her zaman hayat ileriye doğru sürüklenen bir harekettir. Yolculuğun neresinde olursanız olun bir şekilde devam ediyorsunuz. Ve onu bu kadar muhteşem yapan da aslında bu. Bir gün dünyada sizi mutlu ve tatmin edecek şeyin ne olduğunu sorgularsınız. Diğer gün sizi mutluluktan havalara uçuracak, belki de tüm kariyerinizin en önemli atılımını gerçekleştirirsiniz. Yine de gözleri iri bir çocukken kimsenin size söylemediği şeyler, büyümekle birlikte gelen, küçülen şeylerdir. Çoğu insan hayal gücünü kullanmaktan korkar. Çoğu insan içlerindeki çocukla bağlarını koparır. Yaratıcı olduklarını düşünmez ve her şeyi olduğu gibi severler. Hayaliniz başka kimse için gerçekten önemli değil. Bazı insanlar hayallerinize ilgi gösterebilir. Bazıları arayışınızda size destek olabilir. Ama günün sonunda kimse sizin hayalinizi sizin kadar umursamıyor ve umursamayacak. Arkadaşlar hayatınızda bulunduğunuz yere göre değişir. Çoğu arkadaş hayatınızda yalnızca belirli bir süre kalır. Genellikle şu anda gösterdiğiniz ilginize göre. Ama yola devam ettiğinizde veya öncelikleriniz değiştiğinde arkadaşlarınızın çoğu genellikle değişir. Potansiyeliniz yaşla birlikte artar. İnsanlar yaşlandıkça giderek daha az şey yapabileceklerini düşünmeye meyillidirler. Oysa gerçekte giderek daha fazlasını yapabilme kabiliyetine sahip olurlar. Çünkü daha fazla bilgiyi özümsemek için zamanları olmuştur. Bir şeyde harika olmak günlük alışkanlıkların sonucudur. Tüm update'ler, güncellemeler yapılmış bir şekilde doğmazsınız. Zamanla doğru güncellemeleri yaparsanız ancak o zaman mükemmel hale gelirsiniz. Spontane, doğaçlama, yaratıcılığın kız kardeşidir. Tek yaptığınız her gün aynı rutini takip etmekse kendinizi asla ani keşif anlarına açık bırakamazsınız. Çocukken ne kadar spontan olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Her an, her şey olabilir. Zaman geçtikçe dokunmanın değerini unutuyorsunuz. En son ne zaman yağmurda oynadınız? En son ne zaman bir kaldırımda oturup çatlaklara, taşlara, kire, beton ve hemen yanındaki çim arasında büyüyen bir ota yakından baktınız? Eğer yakın zamanda yaptıysanız bunu tekrarlayın. Yapmadıysanız da yapın. Hayatın eğlenceli olduğunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Çoğu insan sevdiği işi yapmaz. Evet, maalesef bu doğru. Kitleler yaşamayı hayal ettikleri hayatları yaşayamıyor. Çünkü hayal ettikleri hayatı yaşamak için yeterince savaşmadılar. Bunu kendileri için yapmadılar ve yaşlandıkça ve etrafınıza baktığınızda sizin de aynı sonu yaşayacağınıza inanmanız daha kolay hale gelir. Bu tuzağa düşmeyin. Hayaliniz için savaşın. Birçok insan üniversiteden sonra okumayı bırakır. Tanıdığınız birine okudukları en son kitabı sorun ve eminim ki çoğu "Vay be, uzun zamandır kitap okumadım" diye cevap verecektir. İnsanlar dinlemekten çok konuşurlar. Benim için iki kişinin birbiriyle kendine konuştuğunu duymaktan daha gülünç bir şey yok. İkisi de birbirini dinlemez. Yeniden konuşmaya başlayabilmek için muhatabının konuşmasını bitirmesini bekler. Sanırım bundan daha gülünç bir şey yok. Yaratıcılık pratik gerektirir. Toplum olarak yaratıcılığa değer verme biçimimiz biraz komik. Eğer bir kar üretmiyorsa elimizden geldiğince yasaklayabilir ya da bir şekilde kontrol etmeye çalışırız. Yaratıcı kasınızı pompalamak ve aktif tutmak istiyorsanız bunu kendi başınıza uygulamalısınız. Başarı göreceli bir kavramdır. Çocuklar olarak bize başarıya ulaşmamız öğretildi. Bu gerçekten ne anlama geliyor? Bir kişi için başarı bir başkası için tam tersi anlama gelebilir. Bunun için kendi başarınızı tanımlamanız önem arz eder. Anne babanızı değiştiremezsiniz. Yaşlandıkça farkına vardığınız üzücü ve bir o kadar da zor bir gerçek. Ebeveynlerinizi değiştiremezsiniz. Onlar kim oldukları için değerlidir. Yaptıklarınızı onaylayıp onaylamadıkları bir noktada artık önemli değil. Sizi bu dünyaya getirdikleri için onları sevin ve gerisini arkada bırakın. Sabahları yüzleşmeniz gereken tek kişi yine kendinizsiniz. Daha gençken tüm dünyayı memnun etmek zorundaymışsınız gibi geliyor. Bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Seni mutlu eden şeyi yap ve kendin için yaşamak istediğin hayatı tasarla. Bunu yapabilirsen
Gerçekten sevdiğin birinin her sabah sana baktığını göreceksin. Hiçbir şey kalpten yaptığınız bir şey kadar iyi hissettirmez. Hiçbir para, başarı ya da dışarıdan gelen tasdikleme, saf sevgiyle kalpten yaptığınız bir şeyin yerini asla tutamaz. Kalbini takip et. Gerisi zaten gelecektir. Potansiyeliniz kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızla doğrudan ilişkilidir. Kendilerini tanıyan ve güçlerini en üst düzeye çıkaranlar, gitmek istedikleri yere gidenlerdir. Kendini tanımayan ve içe bakma zahmetinden kaçınanlar, hayatı varsayılan olarak yaşarlar. Kendi geleceklerini kendileri için tasarlama yeteneklerinden yoksundurlar. Sizden şüphe duyan herkes nihayetinde geri dönecektir. Sana zorbalık yapan o çocuk gelip iş isteyecek. Seninle çıkmak istemeyen kız nereye gittiğini gördüğünde seni geri arayacak. Her zaman böyle olmuştur. Sadece kendinize odaklanın. İnandığınız şeye sadık kalın ve tüm şüpheciler önünde sonunda yardım isteyeceklerdir. En çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin bir yansımasısınız. Kimse kendi kendini oluşturamaz. Hepimiz diğer insanlarla gördüğümüz yansımalarla yontulmuş ayna görüntüleriyiz aslında. Bu kendi başınıza oynadığınız bir oyun değil. Etrafınızda olmak istediğiniz kişilerle çevrili olmaya çalışın. Onlarda hayran olduğunuz özelliklere zamanla kendinizin de sahip olduğunu göreceksiniz. İnançlar peşinden koştuğunuz şeye bağlıdır. Hayatın neresinde olursanız olun, etrafınızdakiler ve mevcut arzularınız inançlarınız üzerinde etkisi olacaktır. Doğru ve yanlış kavramları görecelidir. Önemli olan sizin için neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını bulmaktır. Her şey kötü bir alışkanlığa dönüşebilir. Kontrollü olun. Yaşlandıkça doğru ve yanlışın olmadığını anlarsınız. Bir pazar günü birisi için baş edilmesi gereken bir gün iken diğeri için rahatlamanın bir yoludur. Sadece alışkanlıklarınızın, zamanınızı nasıl harcadığınızın ve hangi alışkanlıklarınızın sıklığının artmaya başladığının farkında olun ve sonra bunların size nereden geldiğini ve neden onları tekrar etmek zorunda hissettiğinizi sorgulayın. Hayatımızda hata diye bir şey yok. En azından olmamalı. Her zaman ders çıkarılacak hamleler vardır. Dediğim gibi kendini tanımak önemlidir. Hedefiniz sen olmayı başarabilmektir. Hayatın anlamı nedir? Ya da sizin için ne anlam ifade eder? Kendiniz, hepiniz, her zaman, yaptığınız her şeyde. Bu sizin için ne anlama geliyorsa o anlam için mi çalışıyorsunuz? Sen kendi tasarlayıcınsın ve bunu bir başyapıda çevirmek yine senin elinde. Büyümek hem heykel hem de heykeltıraş, ressam ve portre olduğunuzun farkına varmaktır. Kendinizi nasıl isterseniz öyle boyayın.